Herkese merhabalar. Kışı yavaş yavaş kapatmaya başlıyorum. Bunlarla sizlere hırkalar, kazaklar yapmıştım. Elimde böyle kalın ipler var. Mevsim geçişlerinde giyebileceğimiz uzun salaş bir hırka yapmak istiyorum. Hadi şimdi gelin başlayalım. Önce nasıl başlıyoruz? Kaç taneden başlıyoruz? Onları anlatayım. Şurada size kullandığınız tığ ve ipe göre yapabileceğiniz yerleşimleri anlattım. 3 tane alternatifli bir yerleşim yaptım. Ben 20 yuvalı olan yarı yapacağım. Small'dan large'a benim kullandığım ip ve tığla 6,5 numaralı tığ kullanacağım. Ona uygun olacaktır. Buradaki yerleşimlerimiz, bu 20 yuvamız bu sayıların tamamından oluşuyor. 8 tane önlere, 6 tane arkaya, birer tane kollara başladım. 1, 2, 3, 4 tane de arttırma noktam var. Arttırma noktalarımla beraber 20 tane yuvaya ihtiyacımız olacak. Diğerlerinde de 10 tane öne, 8 tane arkaya, 2 tane kola, 4 tane de kollar arttırma için yerlere ihtiyacımız olacak. Bu şekilde daha ince ipler için ve tığ numaraları için de 32 tane yuva yapabilirsiniz. Kolay, hızlı biten bir model seçtim. V'lerden oluşuyor. Yani yuvalarımızın içine aralarında bir zincirli V'ler yaparak ilerleyeceğiz. Arttırma noktalarımızda nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Şimdiden kolay gelsin. Ben şimdi şu 20 yuvalı yerimi hazırlıyorum. Size beraber. Şöyle şurada tuttum önce burayı. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şuradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Bunu da kilitledim. Bir tane yuvam var. 1, 2, 3. Şu boşluğa bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3. Boşluğa ikili trabzan. 1, 2, 3. Boşluğa ikili trabzan. Şimdi 20 tane yuvamı hazırlayayım. Geleyim. 20 tane yuvamı hazırladım. 2, 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi böyleyim. Bunu böyle ters çevirdim. Düz kısımları aşağıda kaldı. Doladım. Boşluğumun içine şu anda şuradaki dörtlü bölümü yapacağım. Ön kısmın dördünü yapacağım. 4 tane buradaki yuvalarıma V yapacağım. V'ler yapacağım. 1 yaptım. Araya bir zincir. Aynı boşluğa bir tane daha. Bir tane V yaptım. Şimdi şurada 3 zincirle yukarı çıktığım bölüm bütün sıra boyunca devam edecek. Sona geldiğimde ikili trabzan yapacağım buraya. Başlarken de 3 zincirle yukarı çıkacağım. Bu her zaman devam edecek. Aralarda zincir yok. Yanına geçtim. İkinci V'mi yapıyorum. Bir tane daha. Bir zincir. Aynı boşluğa. Bir tane daha. Bir zincir. Aynı boşluğa. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane yuvama ilk ön kısmımın V'lerini yerleştirdim. Şurası benim arttırma noktam. Buraya geldim. Aparatlarım hazır. Şimdi buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha.
Bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan, 1, 2, 3 tane boşluk var. Bu 2 tane olan boşluğun buradaki arttırmak üzere açtığım boşluklar. Yani buralara da bundan sonra V yapacağım. Buraya da V yapacağım. Şu ortadaki boşluğum da benim arttırma noktam. Tam oraya bir tane aparat takıyorum. Hep V yaptığımız için arttırma noktalarını karıştırmayalım diye şu arttırma kısmımıza 1, 2, 3, 4 ikili trabzan, aralarında birer zincir, 1, 2, 3 boşluklu bir yer yaptık. Tam ortası arttırma noktalarımız. Bunlar da artış yaptırdığımız yerler. Devam ediyor. Burada arttırma noktamı yaptım. Şimdi burada bir tane V yaparak kolu yapıyorum. Bir, aynı boşluğa V. Şimdi yeniden arttırma noktamdayım. Ne yapıyorum arttırma noktama? Bir tane zincir, trabzan, bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha, bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha, bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Bakın 1, 2, tam ortadakine bir tane aparat takıyorum. Bundan sonraki sıra buralarda arttırmalar, aynı buradaki işlemleri yapacağız. Şimdi arka kısma geçtim. Arttırmamı yaptım. 6 tane V yapıyorum. 1, aynı boşluğa, 2, bir zincir, aynı boşluğa, 3, bir zincir, aynı boşluğa. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4 oldu. Şu arttırmayı saymıyoruz daha şimdi. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir bakacağız şimdi. Şimdi şurası ilk sırada arttırdığımız bölüm. Ne yaptık? 6 tane V yaptık buraya. Arka için 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi neredeyim? Buradaki arttırma noktamdayım. Ne yapıyorum? Aynı boşluğa bir zincir, bir tane V, bir zincir, bir V daha, bir zincir, bir tane daha V. Ne yapıyorum? Tam ortadakine aparatımı takıyorum. Arttırma noktam burası benim. Yanlarda artış yerlerim. Şimdi neredeyim? Koldayım. Bir tane V'mi yapıyorum. Bir zincir. Şimdi neredeyim? Şuradaki arttırma noktamdayım. Hemen yanına geldim. Bir zincir, aynı boşluğa. Bir zincir, aynı boşluğa. Bir zincir, aynı boşluğa. Ne yaptım? Aparatımı taktım. Şimdi ne yapıyorum? Diğer önümü yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Devam ediyorum. Bir zincir,
Aynı boşluklara V'ler yaptım. Dördüncüyü de yapıyorum. Ve hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 zincirli yukarı çıkarak ikinci sıramıza başlayacağız. Döndüm. Şöyle bir kontrol edelim. Ne yapmışız? Şöyle bir dikdörtgenimiz oldu gördüğünüz gibi. Arttırma noktalarım, 2 tane önüm, kolum, arka kısmım. Devam ediyoruz. Her sırada arttırmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorum 3'ten sonra? V'min içine gene V yapıyorum. Ne yapıyorum? Hemen gene diğer V'ye de. Ne yaptım? Buradaki V'me yaptım. V'me. Buraya da yaptım. V'lerimin içine V yapmaya devam ediyorum. Modelimiz bu esasında. Bakın diğer V. Bu hangi V? Arttırma noktasının içine çalıştığım V'lerden biri. Neredeyim? Arttırma noktasındayım. Bunu çıkardım buradan. Buraya aynı işlemi yapıyoruz. Arttırma yaparken. 1 2 zincir 3. Tam ortadakine gene takıyoruz. Devam ediyorum. Yanındakine bir zincir, bir zincir ve bakın kol arttırma için neredeyim? Arttırma bölümündeyim. Doladım. Bir tane doladım. Bir tane trabzan, bir zincir, bir tane daha trabzan, bir zincir, trabzan, bir tane daha zincir, bir trabzan daha. 1 2 3 tane boşluklu alanımız oldu. Tam ortaya yine taktım aparatımı, arttırma noktama. Devam ediyorum. Arka kısımdayım. Bir zincir. V'ler yapıyorum şimdi yeniden. Bundan sonra renk değiştireceğim. Her sırada yapabilirsiniz renkleri. Ben renk sıralarında düzenli yapmayacağım. Bazıları elimdeki iplerime göre, bazılarını çok, bazılarını az yapacağım. Onu siz de kendi elinizdeki yünlerle değerlendirirsiniz. Hep B'lerimin içine çalışıyorum. Neredeyim? Arttırma noktamdayım. Hemen başlıyorum. Arttırma noktama çalışmaya. Bir zincir. Bir tane zincir. Bir zincir daha ve bir tane daha.
Hemen ortasına taktım. Devam ediyor. Boşluklarıma V'lerimi yapıyor. V'lerin içine V'ler yapmaya devam. Hep bundan sonra böyle yapacağız. Arttırmalarımız bu şekilde. Neredeyim? Arttırma yapacağım bölümdeyim. V'mi yaptım. Bir tane daha V yaptım. Bir tane daha V yaptım. Tam ortadakine arttırma noktama bir tane aparatımı taktım. Devam ediyorum. Ne yapıyorum? Sondaki trabzanımın üzerine trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üçle yukarı çıktım. Hemen yine V'nin içine çalışmaya devam ediyorum. Ben şimdi bunu yapmaya devam ediyorum. Ne yapıyorum? Şöyle görselde de anlatayım. Her V'min içine V'lerimi yapıyorum. Şuradaki aparatımın olduğu yer arttırma noktam. Bunun içine de arttırmalarımı yapıyorum. Bunu bir tane şimdi kesiyorum, kopartıyorum. Yeni ipime başlayacağım. Onu da göstereyim size. İki, üç. Bu benim hep olacak. Başında ve sonunda. Yeniden başladım. Aralara bir zincir devam ediyor. V'lerimizi yapalım. Renkleri de dediğim gibi kendi elinizdeki yünlere göre tasarlayacaksınız. Bakın V'nin içine hemen gene V. Bakın 3 tane olan bölüm, bir tanesi neydi? Arttırdığım bedene geçti. Aparatın olduğu yer neydi? Arttırma bölümüm. Bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Ne yapıyoruz? Ortadakine gene aparatımı takıyorum. Buradan arttıracağım. Bu yanlar zaten artmış olan V'lerim. Ben şimdi devam ediyorum. Ayırmaya yakın bir kere daha görüşelim. Sonradan da kolları bedenlerden ayıralım.
arttırma noktam. Buraya arttırıyorum. Zincir, bir zincir, aynı boşluğa, bir zincir, aynı boşluğa. Hemen takıyorum. Beylerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde büyütmeye devam edelim. Bir süre sonra tekrardan görüşelim. Ayrım kısmına ben şimdi kolla bedeni ayırma kısmına geldim. Şimdi şunu omuzlarınızdan giyeceksiniz. Şurayı şimdi ölçeceğim size önce ben. Bir standart şu omuzdan kol altına olan kısım bende 26 oldu. 25, 24, 26, 27 gibi ayırma normal standart olarak. Bedeninizi giyin. Ben hırka yapacağım. İçine de daha kalın da bir şeyler giyebilirim derseniz biraz daha yapabilirsiniz. Ama koltuk altınızdan birleşiyorsa artık ayırma noktasına gelmişsinizdir demektir. Kaç sırada, kaç arttırmada gelmişim buraya? Şu en baştakini saymıyorum. Şu en başta yaptığımı, ilk şuradaki grubun içine yaptıklarımı saymıyorum. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane arttırma yaptıktan sonra ben ayırma bölümüne geldim. Hem yeni bir renge geçiyorum. Açık renkle ayıracağım. Hem de bedeni ayıracağız. En son burada bırakmıştım. Buradan şimdi devam ediyorum. Buradan başlıyorum. Beden kısmında da birleştirirken 2 tane şu V kısımdan yapmak istiyorum. Yani şuradaki V'yi yapmak istiyorum. Onun için 6 tane zincire ihtiyacım olacak. Yani her V için 3 tane zincir diye düşünün. Kaç tane şu V'den yapmak istiyorsanız arayı o kadar zincir çekin. Ben 6 tane zincir çekeceğim ve 2 tane V yapacağım. Onu da göstereceğim zaten şimdi. Başlıyorum. Aynı işleri yapmaya devam ediyorum şimdi. Buradaki 3 tane zincirimiz ve trabzanımız hep devam edecek. V'lerimi yapıyorum. Bir zincir ve kolun olduğu yere doğru yaklaşıyorum. Şimdi bunu buradan çıkarıyorum. Bununla işimiz bitti artık. Buraya da bir tane V yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuttum. Bakın şöyle gösteriyorum. Ön kısmını ördüm. Burası devam edeceğim kolumun kısmıydı. Orayı bıraktım. 6 tane zincir çektim. Bunu da çıkardım. Neredeyim? Şöyle aldım ve döndürdüm.
Döndürdüm. Yine arttırma noktama burada yaptığım V kısmını yeniden yapıyorum. Bir zincir. Bakın ayırdım. Şuraya da bir bedende çalışma yapacağım. Hırka olduğu için biraz daha salaş olsun istiyorum. Yoksa bedeni esasında oldu. Ama şuraya 2 tane V yapacağım. Kolunuz darsa da yine buradan çıkartabileceksiniz. Hem kola hem bedene bir arttırma yapabileceğiniz bir alan burası. Aklınızda bulunsun. Devam ediyor. V'mi yaptım. Yine V'lerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi ön tarafım. Buradan geldim. Zincirle bağlantı yaptım. V'mi yaptım. Arkayı örüyorum. Şuralarda tekrardan görüşelim. Yaklaşıyorum. Buradaki V'de yaptım. V'me. Bunu da buradan çıkarıyorum. Bu arttırma noktamda biliyorsunuz. Oraya da yine bir tane V yapıyorum bu sefer sadece. Ve tuttum. Bunu da buradan çıkardım. Döndürdüm. Ön tarafa geçtim aynı zamanda. Ne yapıyorum burada önce? 6 tane zincir çekiyorum. 1. Şimdi diyelim araya bir arttırma yapmadan geçmek istiyorsunuz. Buraya geleceğiz. Yine şöyle bir tane zincir çekin. O şekilde bir geçiş yapın. Ben şimdi 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Buraya 2 tane V yapacağım. Bir zincir. Burası kolumuz. Dediğim gibi eğer kolu daha da büyük isterseniz buradan da. O yüzden yani bedeninize giydiğiniz zaman hani kolum tam kapanmıyor derseniz de bakın burada da gene bir mesafemiz olacak. Onu da düşünerek ayrımı yapın. Devam ediyorum şimdi artık. V'lerimin içine yapmaya. V'lerimi. Şimdi bunu bitireyim. Dönüşte koltuk altı kısmında bir kere göstereyim. Sonra zaten kollarda tekrardan görüşeceğiz sizle. Artık bundan sonra bedeni ne kadar isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Biterken de trabzanla bitiriyoruz. 1 2 3. Döndüm. Şöyle bir göstereyim önce. Artık hırkamız ayrıldı. Önlerim. Başlarken böyle daha üst üste geliyormuş gibi olacaktır. Endişe etmeyin, bakın. Tam istediğim kısımda oldu. Ben çünkü burada lastik yapmayacağım. Burada size burada güzel bir biye çalışması göstereceğim. Öyle yapacağız. Hem bu yakada hem de burada. O yüzden ayırdık kollarımızı da bedenden. Artık devam ediyoruz. Şimdi ayrım kısmında, koltuk altı kısmında bir kere görüşelim. Orada görüşelim. Şu kısımda tekrardan görüşelim. Koltuk altı kısmına geldim. Buradaki V'mi yaptım. Şöyle bir tane ayırdım. Bir tane zincir atladım.
V yaptım. Bir tane daha zincir atladım. V'mi yaptım. Ve devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Şurada şöyle bir bedeni büyüttüm. Hırka olduğu için, kazak olsaydı esasında yapmaya gerek yoktu. Şurada şöyle 2 tanelik bir alan açmış oldum. Burada da aynı şeyi yapacağım. Ben şimdi devam ediyorum. Buradan. Şurada bir kere daha hatırlatırım. Sonra ben devam edeceğim. Yine koltuk altı bölümüne geldim. Bir tane atladım. Şöyle birer tane atlayarak V yapıyorum. Bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Bir tane atladım. Aynı boşluğa bir tane daha V yaptım ve devam ediyorum. Şöyle göstereyim şimdi. Her iki kısımda da hırkamı genişlettim. Ben şimdi büyütüyorum, uzatıyorum. Şimdi hırkada belirli bir yere geldikten sonra bırakacağım. Kollarımı bitireceğim. Kollarımı da size göstereceğim. Kollar bittikten sonra ne kadar kalmışsa ipim, boyunu uzatmaya devam edeceğim. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Önce hırka formuna getirelim belirli bir yere kadar. Sonra elimizdeki iplerle kollarımızı tamamlayalım. Artan iplerle de hırkamızı daha da uzatalım. Ben şimdi bedenimi uzatıyorum. Kol başlangıcında tekrardan görüşelim. Hırkayı belirli bir noktaya getirdim. Şimdi kola başlayacağım. Kollarımı bitirdikten sonra kalanlarla tamamını bedene kullanacağım sonradan. Ama önce bir kollarımızı bitirelim. Yani şu anda hırka olarak da kullanılabilir bir uzunluğa geldi. Nasıl bir kol yapıyorum şimdi? Size aynı şeyleri yapacağım. Şimdi diyelim ki siz daha geniş bir kol istiyorsunuz. Benim için bu zaten yeterli. Ayırdığım nokta benim için yeterli. Ama biliyorsunuz ben bedeni özellikle uzun yapmayı planladığım için kalça kısmını da hesap ederek 2 tane buraya V koymuştum. İsterseniz buradan da alabilirsiniz. Bakın buralara da gene V koyarak devam edebilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Nasıl yapıyorum? Göstereyim şimdi size. Burada V'lerim var bakın. Bu bağlantı yerim. Bu artık bedenin oldu. Şuradaki de kolum. Aynı şekilde şuradaki de kolum. Bu kolun yani şuradan değil buradan şu bedene verdiğim V'den değil onun yanındaki V'den giriş yapıyorum ve kolumu yapmaya başlıyorum. Üçle, dörtle yukarı çıktım. Bir tanesi dönüş için ve içine V'mi yaptım. Devam ediyor. Kol boyunca aynı işlemleri yapacağım şimdi. Ellerimi yapıyorum. Şimdi şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. Şimdi kolumu birleştirme yerine geliyorum. Bakın
Burada da şuradaki V beden içinde, buradaki V'ye bir giriş yapıyorum. Şimdi bununla birleştireceğim. Şurayı ben kullanmıyorum. Eğer siz buraya devam etmek isteseydiniz şurada buralara bakın bir şuraya giriş yapardınız. Şuradaki V'ye, bir şuradakine, bir şuradakine devam ederek kolunuzu büyütürdünüz. Zaten burada alanlar mevcut. Ama ben o kadar büyük bir kol istemiyorum. Benim için yeterli bir kol uzunluğu, genişliği. Burayı sonra minik bir dikişle kapatacağım. Döndürdüm. Tam ortasına giriş yaparak kaydırdım. Öyle yapmayayım. Önce şuraya şöyle bir giriş yaptım ve ortasına giriş yaparak kaydırdım. Artık kolumu dönerek devam ettireceğim. 4'te yukarı çıkıyorum ilki için ve V'mi yapıyorum. Devam ediyorum. Kolumu da bu şekilde büyüteceğim. Gene renklerin sırasına bakmadan devam ettireceğim. Başa geldiğimde şuraya tutturup direkt V'nin iç kısmından yukarıya çıkarak büyütmeye devam ediyorum. Buradaki V'min içine yapıyorum. V'mi ister direkt içine giriş yapın. Ben önce şuradaki trabzana bir giriş yapıyorum. Sonra V'min içine giriş yaparak yeni bir sıra başlatıyorum. 4 ile çıkıyorum. İlk V'mde devam ediyorum. Bu şekilde kollarımızı da bitirelim. Finalde size şurada bir biye çalışması yapacağız beraber. Önce bir sık iğne yapacağız. Sonra da minik bir biye yapacağız. Hoşuma giden bir biye var. Bunu anlatacağım size. Hırkamız hazır olacak. Hem de elimizdeki iplerimizi değerlendirmiş oluyoruz. Hırkam istediğim uzunluğa geldi. Bunu zaten göstereceğim size. Ne kadar olduğunu. Ama bu tarz hırkalarda uzun çok hoş oluyor. Şimdi burayı bakın iplerini toplamaya başladım. Buradan sık iğne geçerek bir çalışma yapacağım. Biye çalışması. Fakat ondan önce şuradaki ipleri bakın burada topladım. Şöyle kenarlarına topladım. Kesmiyorum. Hepsini şöyle içlerine topluyorum. Bunları iplerimi topluyorum. Sık iğne kısmında görüşelim. Şöyle 4 numara tığla sık iğne yapıyorum. Şu şekilde bakın. Bütün kenarlarından bir ya da iki sıra şu arada kontrol ederek yapın. Ne çok bol aralarını bırakın ne de çok fazla sıkı yaparak şurada şöyle bir kıvrılmaya sebep olun. Yan yana yan yana sık iğnelerimizi yapalım. Yakının olduğu bölüme geldim. Orayı da göstereyim.
Şöyle. Minik bir dönüş için buraya aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. Aynı boşluğa sonra döndüm. Köşe gibi yani. Ama araya zincir koymadım. Devam ediyor. İçlerine değil, şöyle zincirlere yapıyorum. Şöyle minik bir, tam köşeye geldiğimde aynı boşluğa 2 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada yaka toparlamamıza hiç gerek yok. Zaten biliyorsunuz uygun yakayla başlamıştık. Bakın tam şurası buradaki gibi köşe kısmı olacak. Oraya da 2 tane aynı boşluğa sık iğne yapacağım. Tam köşeye geldim. Aynı boşluğa bir tane daha ve o şekilde dönüş sağladım. Devam ediyor. Bir sıra daha yapacağım. Sonra bir yerde görüşelim. Bitiriyorum. 2 sıra sık iğnenin sonunda bir kısmında tekrardan bir araya gelelim. Etek ucuna da dönüş yaptım. Orada da nasıl yapıyorum onu da anlatayım. Yani şu ortaları falan yapmıyorum direkt. Şu şekilde bakın. Bir tane buraya, bir tane buraya. Yani 2 tane yapıyorum ama bu ortalara sık iğne yapmayın. Çok büyür o zaman. Hem burayı da toparlıyorum. Şu orta kısımlarına yine 2 tane esasında yapıyorum sık iğnemi, ama ortalara giriş yapmıyorum. 2 sıra sık iğnemi yaptım. 2 sıra bakın şöyle bir sık iğne yaptım. Şimdi en baştan siyah ipimi aldım. Önce şöyle bir tane zincirle aynı boşluktan bir giriş yaptım. En son zaten şu finalde orayla kilitleriz. Bakın şöyle bir şey yapıyor. Yanındaki sık iğnemin gözünden giriş yaptım. İpimi alıyorum. Tığımın böyle arka tarafından geçiriyorum. O şekilde çıkartıyorum. Yine sık iğne yapıyorum yani. 2 tane zincir var. Buradan alıyorum. Geçirdim. Çıkarttım. Yan yana tığımın arkasından doluyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. Şöyle arkadan geçiriyorum ve çıkartıyorum ikisini. Buradaki ipimi alıyorum.
Arkadan geçiriyorum tığın arkasından ve çıkartıyorum. Lastik olmadığı zaman hem böyle tok duruyor, hem tok duruyor hem de çok hoş oluyor ve çok kolay. Şöyle doluyorum arkadan, hemen yanındakinden bekletiyorum ikisini. Tığımı arkadan geçiriyorum ve beraber çıkartıyorum. Şöyle de göstereyim. Ve çok kolay ama şık bir biye. Dilerseniz hiçbir şey yapmadan böyle de bırakabilirsiniz. Şöyle de dilerseniz de böyle bir biye çalışması yapabilirsiniz. Ya da bildiğiniz başka biyeleri de burada kullanabilirsiniz. Şöyle giriş yaptım. Doladım. Çok dar sıtmadan. Bir ona dikkat edin. Yani ipi çok çekmeyin doladıktan sonra. Sıkmayın yani buradaki ipi ve çıkartın. Eliniz alışıyor zaten. Doladım, çıkarttım. Bu da böyle bir size anlattığım bir yer olsun. Tamamlıyorum. Tüm etek ucu dahil, yaka dahil yapıyorum. Finalde tekrardan görüşelim. Hırkam bitti. Size şimdi şöyle kabaca bir ölçü vereyim. Eni 62 santim oldu. Koltuk altından koltuk altına. Boyu da 93 santim yaptım. Omuzdan itibaren. Şu ölçülerle yaptığım 20 yuva ölçülerinle small'dan large'a gayet rahat. Benim yaptığım tığ ve iplerle tabii gayet rahat olur. Buradaki 26 yuva ve 32 yuvada daha ince iplerle, daha küçük numaralı tığlarla yaparsanız da bunlardan yararlanabilirsiniz. Ama elinizde kalın, kışlık yünler kalmışsa siz de 20 yuvadan başlayarak, hatta en düşünüyorsanız, daha small düşünüyorsanız da sizle beraber yaptığım şuradaki, şimdi bunu dikeceğim, şu kısmı şuraya dikeceğim sadece. Arttırma kısmına 2 tane daha biliyorsunuz ekleme yapmıştık şuraya. Şuradaki kısmına 2 tane ekleme yapmıştık. Onu da yapmanıza gerek yok. Small ya da M düşünüyorsanız. Ben biraz daha büyük bedenlere de hitap etmek için oraya 2 tane daha ilave yaptım. Özellikle kalça kısmında dar sıtma yapmasın diye. Ama small M beden için onu yapmaya da gerek yok. Umarım beğenmişsinizdir. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.